Yapay zeka insanlığı ele geçirmeyebilir ama yapay zekayı kuranlar Sahipleri. insanlığı ele geçirebilir. Verilerimiz gerçekten günümüzde arkadaşlar veri bir benzin gibi. Meta yani en önemli meta enformasyondur. Gönüllü işçi diyoruz biz bunlara. Yani biz sosyal medya kullanıcıları gönüllü bir şekilde empatik işçiler, algoritmik devlet ve oradan da siyasetin yok oluşu. Siyaset diye bir şey kalmayacak. Verilerimiz tıpkı eski sömürgecilik, hani bu da bir sömürgecilik için. Yapay zeka diyor ki sizin ön yargılarınızı, zaaflarınızı ve eşitsizliklerinizi miras Çok alacağız. doğru. Güzel bir soru. Kime soru soracağını bilmiş. Benim böyle korkularım yok. Merhaba değerli izleyiciler, Ömer Cantalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hepinizin daha önce defalarca tanıştığı bir konuya değineceğiz. Yapay zeka konusuna konuşacağız. Tabii bizler günlük yaşantımızda işte ChatGPT, Gemini, DeepSeek vesaire derken böyle hepsini bir chatbot mahiyetinde farklı konularla alakalı bilgi almak üzere kullanıyoruz. Ara ara işimiz düşüyor. Ama bu işin daha çok tartışılması gereken başka noktaları var. Ve bu konuyu da Türkiye'de en ciddi takip eden, öyle akademik düzeyde takip eden ve bununla ilgili literatüre çok kıymetli bir eser kazandıran Profesör Doktor Filiz Aydoğan hocamız var. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Yapay zeka çalışmaları. Şimdi bu kitabın Filiz hocam editörlüğünü yaptı ve içerisinde dünyada yapay zeka alanında akademik literatüre geçmiş çok kıymetli makaleler var. Mesela bunlardan birisi benim de daha önce videolarımdan bahsettiğim Nick Bostrom'un bir makalesi var ve diğer kıymetli isimler. Hocam öncelikle emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler böyle bir kıymetli bir eseri kazandırdığınız için. Çünkü Türkiye'de ben çok fazla görmüyorum bu konuya dair ciddi çalışma. Genellikle spekülasyon seviyesinde kalıyor. O yüzden teşekkür ederek başlayalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Hatta geçtiğimiz ay ABD'de Pentagon bununla alakalı birkaç yapay zeka şirketiyle görüştü ve verilerini istedi. Hatta yani verilerini istemekten de ziyade birlikte ortak bir çalışmaya yönelik bir şey istedi. Tabii bir şirket bunu reddetti ama diğer şirket mesela kabul etti. Hatta bununla alakalı teknoloji dünyasında da protestolar gelir mi diye böyle bir beklenti oldu. Yani bu biraz önce verdiğiniz örnek işte hükümetlere de bunlar verilebilir. Tabii. Biz tabii sadece böyle işin reklam kısmı ile ilgili falan ilk başta düşünüyoruz ama bunun bambaşka noktalara gittiği bir seyir de var sanki hocam. Ne diyorsunuz? İşte tabii yani Cambridge Analytica bunun çok bariz bir örneğiydi. Yani profilleme yapıyorlar. Çünkü bizim dediğim gibi her beğenimiz, her işte yorumumuz, yani Cambridge Analytica iyi bir örnekti. Ne yaptılar? Aldılar seçim şeyi. Yani bu kitleyi, ikna olmamış kitleyi, yani işte hangi parti olursa olsun ikna etmek doğrultusunda gittiler. O yani o zaman galiba şeyinkiydi, Trump yönetimiydi. İkna etmek için hangi iletileri göndermek istedikleri yönünde algı yönetimini sağlayacak iletileri gönderdiler. Dolayısıyla ya da mesajları yolladılar. Dolayısıyla gerçekten yani bakın arkadaşlar artık teknopolitika yani kelimesi, teknopolitika kavramı var. Evet. Teknokapitalizm çağı. Hatırlıyorsanız ben öğrencilerime derslerde de söylerim. Yani çok bir film ama Don't Look Up filmi. Şimdi sen o Pentagon ve Amerikan hükümetleri arasındaki ilişkiyi anlatırken yani o bir örnekti. Yani sosyal medyanın bu sansasyonel kısmını ne kadar sansasyonel bir medya olup çünkü sosyal medya hakikaten bizim her an duygularımızı yönetebilen ve bu duygularla da yani gene Morozov'un başka bir yazısı vardı. Yani algoritmik bir devletin oluşmasına ve hatta diyor bakın yani Morozov'un o yazısı çok güzel. Verinin yükselişi ve algoritmik devlet ve oradan da siyasetin yok oluşu. Yani artık teknoloji yoluyla yapılan politik yönlendirmeler yani işte bir popülist siyasete yol açıyor. Bu popülist siyaset sayesinde de siyaset diye bir şey kalmayacak. Çünkü teknoloji devleri burada istedikleri gibi kitleleri yönlendirebilecekler. Dolayısıyla kimsenin siyaset yapmasına gerek kalmayacak. Siyasetin yok olacak. Yani ne kadar hani söylüyorsunuz ya biraz evvel söyledin ya yani çok kötümser sonuçlara da yol açacak. Evet.
Yani bunu söylüyorlar. Çünkü hayatımız o kadar akıllı şeylerle donatılmış ki ne zaman kalkacağımız biliniyor, ne zaman oturacağımız biliniyor. Arabaya bindiğimizde gideceğimiz adrese şu kadar dakika var diyor falan bir anda. Yani telefon. Dolayısıyla bütün verilerimiz bir yerde tabii ki toplanıyor. Yani buzdolabında ne olduğu söylüyor falan. Buradan oturduğunuz yerden çamaşır makinesi ve bu Batı toplumlarında çok daha gelişkin bir düzeyde tabii. Biz yani bizim tabii Türk toplumu biraz daha hala geleneksel ve bir toplum. Ama buna rağmen beni şaşırtan sevgili Ömer'cim, beni şaşırtan daha fazla sosyal medya ve serbest zamanlarımızda daha fazla teknoloji kullanımı. Bu beni çok üzüyor. Yani Batı mesela bakıyorsun ilk 3 sırada Türkiye var. Yani daha fazla serbest. Sosyal medyada da Sosyal ciddi medyayı bir- en çok tabii. kullanan dünyadaki ilk 3 ya da Avrupa'daki ilk 3'te falan oluyoruz her zaman. Bu çok üzücü bir şey. Orada ne yazık ki belki de işte bizim sosyal olanaklarımız falan biraz daha az olduğu için insanlar Kendimizi orada mı eğiliyoruz hocam? herhalde orada eğiliyoruz. Hakikaten Ama öyle. hakikaten böyle bir şey var. Şimdi sosyal medyayı sık kullanan arkadaşlar bilecektir. Şimdi sıklıkla her gün bir şeyler paylaşan bir arkadaşınızı düşünün. Ve bu arkadaşınızın mesela 2 gün boyunca hiçbir şey paylaşmadığını düşünün. Ya bir insan bir kuşkuya düşer ya hakikaten ya bunun başına bir şey mi geldi? Geldi. Yani çünkü varlığından sürekli haberdar ettiği bir noktada artık varlığından haberdar etmemeye başlamış. Kesinlikle. Böyle bir tablo da var bir Tabii. taraftan. Yani zaten sosyal medya artık oldu. Kart vizit gibi oldu. Yani akademisyenler arasında bile inanın bir yere gittiğinizde yani uluslararası da soruyorlar işte mesela daha çok Facebook'u kullanıyor bu Kuzeyli akademisyenler falan. Var mı diyor. Çünkü orada onların tabii kullanım biçimi biraz daha farklı bizden. Bir de sen güzel bir noktaya daha değindin. Yani bu teknoloji meselesinin hükümetlerle falan ilişkisi açısından ne yazık ki bu hakikaten yani kötü tarafımız. Yapay zeka ile de ilgili bütün tasarruflar maalesef bizlere verildiği kadarıyla bu şirketlerin elinde. Evet. Ve o filmde hani o Don't Look Up'ta falan hatırlıyorsanız en sonunda falan çok matrak bir filmdir o. En sonunda yani Amerikan hükümetiyle teknoloji devi falan birlikte hareket ediyorlar neredeyse. Ve en sonunda da yani politikacıları falan da atıp teknoloji şirketi sahiplerinin biraz daha Eskiden şirketokrasi diyorlardı hocam. Şimdi heh. tekno şirketokrasi gibi böyle daha farklı bir kavrama sanki evrildi bu. Evet. Bir de burada şimdi işin biraz spekülatif kısımlarına da yine gelmek istiyorum. Bu biraz önce bahsettiğimiz konular çeşitli örnekler ve verilere dayalıydı neticede ama mesela Geoffrey Hinton diye bir adam var ve bu adamın biz literatürde işte yapay zekanın kurucu babalarından falan gibi bahsedildiğini görüyoruz. Şimdi bu kişi bile yaptığı açıklamalarla o yarattığı şeyden ne kadar korktuğunu anlatmaya veriyor. Ya. İşte Elon Musk ilk çıktığı sıralar diğer teknoloji şirketlerindeki CEO'lara çağrı yaptı. Ya biraz yavaşlatalım bu çalışmaları, yavaş gidelim falan şeklinde. Şimdi bütün bunları böyle düşününce bir de geçmişteki o travmatik Hollywood filmlerini falan Ya, böyle göz önüne evet, alınca yani. ya acaba mı diyor insan. Ama bir taraftan da şöyle bir teori doğdu. Ya bunlar bilerek böyle açıklamalar yapıyorlar ki kendi yapay zeka modellerinin reklamı oluyor aslında şeklinde. Siz burada ne tarafta duruyorsunuz hocam? Bakışınız nedir burada? Ben açıkçası yapay zeka bir teknoloji. Yapay zeka teknolojisini ben kullanmanın ama nasıl kullanacağımız konusunda tabii dikkatli olarak kullanmanın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ama bir kere hani bu söylediğiniz ya yapay zeka veya bir teknoloji arkadaşlar ilk ortaya çıktığında çok hype dediğimiz beklentiler var. Yani yani yüksek beklentiler var. Evet. Ya işte çok iyi sanki hani bu bizim yaşadığımız bu dönemde bizim gördüğümüz şeyler hakikaten yani eğitim konusunda çok büyük bir faydası olacak ya da işte tam tersi. Akıllı robotlar bizi yönetecek falan. Fakat bizim bakış açımız açıkçası benim bakış açım buradaki okuduğum, süzdüğüm bütün özellikle medya konusundaki yazıp çizmiş akademisyenlerin yazıp çizdiklerinden benim süzdüğüm kadarıyla yapay zekayı kullanmalıyız. Bakın bir teknolojiyi benim Ünsal hocam da söylerdi. Yani
teknoloji bize verilmiş ama okuryazarlık, bakın yapay zeka okuryazarlığı, yapay zeka pardon, veri okuryazarlığı. Mesela bu kavramlar çok önemli. Demin şunu eklemek istiyorum, bu konuyu unutma, tekrar sor. Yani benim nerede durduğum, çünkü ben onu söylemek istiyorum. Çünkü ben de kullanıyorum. Benim de var telefonumda bir yapay zeka. Fakat şunu sevmiyorum. Mesela bunu örnek vereyim, sonra veri konusunda söylemek istediklerimi söyleyeyim. Ben yapay zekayı şöyle kullanıyorum Ömer'cim. Telefonumda var. Mesela İngilizce bir şey lazım oldu. Yurt dışındayım. Böyle kullanıyorum. Yani Google gibi biraz. Evet, sanırım. ben resmen arama motoru olarak. Ben yani şunu sevmiyorum. Bazıları mesela buradan kaynak arıyormuş. Şu anda bu teknoloji şey de üretiyor. Yani yapay zeka teknolojisi şu anda tam oturmadı. Yani yalan yanlış şeyleri de bilgi olarak Hayal de orada getiriyor. veriyor. Evet, halüsinasyon diyorlar. Bunları da getiriyor. Dolayısıyla bir okuryazarlık şart. Yani ülkemizin bana göre şu anda Türkiye'nin yapması gereken en önemli şey bu yapay zeka farkındalığıyla ilgili, gerek şey açısından öğrenciler, hani sen dedin ya demin, cevap vereceği soru ya bu kadar, yani senin aklın bilgin, hani kasiyer geliyormuş da birisi soruyormuş da ne cevap vereceğini yapay zekayı soruyor. Vallahi hocam bu espri mahiyetinde yapılmış ama tabii Yo, doğru. ben hakikaten bu seviyede olmasa da çok Yo, basit doğru. noktalarda bile soranları gördüm mesela. Evet, Yani ve inan koca şaşkınlık koca verici. insanlar Evet. psikolog gibi falan Evet, kullanıyor. Şimdi bu yapay aslında bakın yani bu da ortaya çıkıyor. Yani sosyal medyada böyleydi. Yani bizi yabancılaşmış, atomize olmuş bireyler olarak. Yani yapay şey, mesela yeni medya ilk ortaya çıktığında şeyle karşılaştırıyorlardı. Geleneksel televizyonla medya. falan karşılaştırıyorlar. Konvansiyonel medya. Daha dijital. Evet. Yani dijital bir izolasyon diyordu. Çünkü ne vardı? Televizyonda biz eleştiren bütün düşünürler işte televizyonun karşısında herkes televizyona bakıyor Tabii, ve tek taraflı. yabancılaşma diyordu. Ama bakın şimdi yani yeni medya teknolojileriyle beraber insanlar kendi odalarına geçti. Tabii. Yani kendi odalarına dijital izolasyon, net izolasyonu falan diyorlardı o zaman yazarlar. Gerçekten böyle hepimiz kendi odamıza kaçıyoruz filan. Dolayısıyla yapay zekada bu izolasyonu, bu bireyleşmeyi, aşırı birey, yani neoliberal toplumun bireyine, tek başına kalmış bireyine, atomize olmuş bireyine tek başına, yani orada şeyi de düşünüyorum. Hani bunu psikolog gibi kullananlara falan, bu yabancılaşmayı hafifleten falan bir şey mi acaba? Dolayısıyla yapay zeka meselesi bence yani şey bir şekilde ülke çapında, gerek eğitim açısından, çünkü eğitimde faydaları da var. Tabii. Ama hala yapay zeka eksik. Yani şunu mesela biz okulda yapay zeka festivali yapıldı. Bundan birkaç ay evvel sinema festivali, yapay zeka sinema festivali. Nasıl buldunuz filmleri dedi. Çok yapay dedim. Yani yapay dedim. Yani insan zekası, ama unutmayın ki bunu da insan yaptı. Ama hocam şeyde de yani muhakkak siz de karşılaşıyorsunuzdur. Öğrencilerinizi tenzih ederek söylüyorum ama yapay zeka ile yazılmış bazı yazılar, işte makale denemeleri vesaire falan şey hissediliyor hocam. Oradaki o takır tukurluk mu diyebiliriz? Aynen, Bilmiyorum. duygusal boyut. Evet evet, yani Eksikliği. o insanın kendi yapaylık benliğinden işte. koyduğu bir şey orada eksik, o ruh eksik. Bu sadece üslup anlamında değil. Çok makinemsi gibi bir hissiyat var. Evet, yani çok klişe. Evet evet. Çünkü öğretileni anlatıyor. Yani şimdi bakın, burada şey çok önemli. Yapay zeka bir bilgisayar, bir makine ya da dijital teknoloji. Bu bir teknoloji. Yani bunu da üreten benim. Şimdi benim hani nerede durduğuma geliyorum. Ben burada duruyorum. Bu makineyi ben ürettim. İnsan üretti. İnsan besledi. İnsan dil modellerini geliştirdi. Bir mühendis yapıyor bunu. Hala benim zekam ondan daha üstün. Ve yani kitapta da yazmıştım. Yani bunların hepsi bize yardımcı teknolojiler. Bunları kullanmamak tabii ki regresif bir tutum. Yokmuş gibi davranmak. Yapay zekayı, yani dediğim gibi, yani mesela ya da ben bir yere gideceğim. İşte ne bileyim ben burada işte bu çevrede en güzel lokanta nerede diye soruyorum yani. Bu tip Zamandan şeyleri. da kazandırıyor Evet. hocam. Şimdi tek tek Google'da bakacaksınız, tek tek başka sitelere gireceksiniz Evet. falan. Onları da bir arada toplayıp size verdiği için o işin hammaliye kısmı dediğimiz
Daha doğrusu orayı aslında ortadan Atlıyorsunuz. kaldırıyor. Ama güvenmiyorum. Evet. Her Tekrar teyit ediyorsunuz. Tabii. Öyle bir şey yok yani zaten. Mesela bazen diyor ki şu restoran çok iyi diyor. 5 yıldızlı diyor, atıyorum. Yok yani, öyle bir şey uydurmuş getirmiş falan. Öyle bir şey yok. Ya da bakın, ben çok rastlıyorum bu aralar. Çünkü şeye de üzülüyorum. Yani bu yapay zeka ve teknolojiye dayalı toplumlara bu kadar yaslanmamıza üzülüyorum ben. Öğrencilerimizde de aynı şey. Mesela ben en son sınavlarımı ne yaptım biliyor musunuz? Master'a, doktoraya genelde ödev veririz, evde yaparlar. Okula çağırdım. Her şey açık. Çünkü bizim hocamız onu yapardı. Biz öyle master doktora yaptık. Yani kitap defter açık. Her şey işte, chat de açık. ChatGPT de açık. Bütün olanaklar açık. Soruyu vereceğim. 1 saat 2 saat içinde toparlayın. Yani onu size toparlamasın. Evet. Yapay zeka yapmasın. Ama inanır mısınız? 4'te 3 öyle yapmış. O kadar da basit bir soru sordum ki. Şimdi yapmak, ihbar etmek gibi olacak ama zaten yüzlerine de söyleyeceğim. Yani ben de o soruyu yazdığımda yapay zeka bana o cevabı vermiş. Oradan yazmışlar. Dolayısıyla hoş değil. Yani ben makineye güvenmiyorum kardeşim. Ben makinayı ben yaptım. Makina benim kadar akıllı değil. Ve Aristoteles bile bunu söylüyor. Mesela ben doktora tezimi serbest zaman üzerine çalıştım, leisure time. Ve serbest zaman çok önemli bir zaman. Çünkü hani bu makineler, bu araçlar, bütün bu makineler bize gerçekten kendimize ait, kendimizi iyi hissedebileceğimiz bir serbest zaman yaratıyor mu? Benim için makine böyle bir şey. ChatGPT de böyle bir şey. Mesela Aristoteles ta antik çağda diyor ki, ya diyor ki, antik dönem biliyorsun efendi köle ilişkisinin çok bariz, belirgin olduğu, herkesin en az Atinalı'nın, sıradan Atinalı'nın evinde bile birkaç tane kölesinin olduğu ve yani demokratik, yani yüz yüze demokrasinin gerçekleştirildiği, herkesin kamusal politikaları, kamusal meseleleri paylaşabildiği, tartışabildiği, felsefenin ortaya, siyasetin ortaya çıktığı bir dönem, ama bir eşitsiz dönem. O dönemde Poetika kitabında Aristoteles diyor ki, eğer lirin mızrabı kendiliğinden gidip gelseydi, dokuma tezgahı da kendiliğinden gidip gelseydi, bizim kölelere ihtiyacımız olmadığımız bir dönem olurdu. Ne kadar güzel. Yani efendi köle ilişkisinin bir gün makineler sayesinde, işte yani bunu sanayi devriminde gördük değil mi? Uzun uzun çalışma saatlerinde çalışıyorlar. Yani benim için makine bana, benim yararıma çalışıyor mu? Şirketin, çünkü bir süre sonra bakıyorsunuz hakikaten bu yapay zeka kullananlar, bunun diyor biraz gelişmişi var ama paralı. Tabii. Para ödeyeceğim diyorsun falan. Hakikaten alıyorlar, kullanıyorlar falan. Ben o düzeyde kullanmıyorum. Dediğim gibi benim için makine ve bir teknoloji. Aynı şekilde sosyal medya. Tam da bu işe yarayacak. Bana yardım ediyor mu? Bana zaman bırakıyor mu? Ben onun işçisi, emekçisi olmak istemiyorum. Yani duygusal emekçisi olmak istemiyorum. Bunun farkında olmak istiyorum. Yani gözetlendiğimi biliyorum. Bütün bu verilerle beraber. Hocam tabii bütün küresel bir panoptikon oluştu bu sefer. küresel bir Yani konu, biz süper internetle bir- tartışıyorduk bunu ama Evet. artık bambaşka bir nokta. Tabii, ve bakın artık yani falan değil, ulusal çapta değil. Hani bizim artık verilerimiz uluslar ötesi düzeyde toplanıyor ve bir araya getiriliyor. Yani ilginç. Yani, ve bu teknoloji, işte tam da bu teknoloji bizim ne araştırdığımızı, neye ilgi duyduğumuzu, yapay zeka bunu daha da bireysel olarak yapıyor. Dikkat etmek gerekiyor. Yani etik meseleler var. Evet. Burada tabii hocam benim sözlerinizden anladığım kadarıyla bir medya okuryazarlığı dediğimiz bir şey Kesinlikle. vardı ya, işte atıyorum ekonomi okuryazarlığı aynı şekilde. Evet. Bir yapay Veri- zeka okuryazarlığını da burada Kesinlikle. devreye girmesi gerektiğini düşünüyorsunuz ama benim de kafama şu takılıyor. Ya biz
daha medya okuryazarlığını tam olarak Ya. yerleştirememişken Doğru. acaba yapay zeka okuryazarlığı nasıl olur? Bir ikincisi, ben mesela şöyle düşünüyorum. Bir yapay zeka okuryazarlığı verilecekse bu katiyen bir mühendislik fakültesi tarafından verilmemesi gereken bir Tabii. şey. Ve bence bunun da iletişim fakültesinde burada ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bu konuyla ilgili sizler neler dersiniz? Çok önemli. Yani diyorum ya, bir kere en önemlisi, tamam biz üniversitede dersimiz var. Hani ders de veriliyor. Öğrencilerimiz zaten bunun 4 yıl boyunca akademik eğitimini alıyor. Ama bakın, sıradan insanlar, çocuklar televizyon izlediklerinde gördükleri şeyin gerçek olduğuna inanıyor. Tabii. Hatta biliyorsunuz çok matrak şeyler oluyor. Yani filmlerde olan şeyleri gündelik hayatta o kişiyle filmlerde izlediği hayatın kendisi zannediyorlar. O kişiyi, filmdeki kişiyi sokakta gördüğünde haberin var mı, eşi seni aldatıyor falan diye bağırıyorlarmış insanların yüzüne. Dolayısıyla bunlar büyük insanlar. Yani medyanın bir kurgu olduğunu, medyadaki düzenin kurgusal olduğunu ve bu kurgudan da haberi olmayan büyük geniş kitleler için, çocuklar da dahil, geniş kitlelerin bilgilendirilmesi çok önemli. Bunu dediğim gibi, yani anaokul düzeyinden, yurt dışında falan tabii çok daha şey yapıyorlar. Ve iletişim fakültesi mezunlarının gerçekten medya okuryazarlığı konusu var. Ortaokullarda falan bir ders konuyor ama herhalde Çok da yeterli çoğunlukla değil. matematik dersi yapılıyor. Bizde de müzikte falan matematik yapardı. Bizim hocalarımız müzik bedende matematik. Halbuki ne kadar önemli şeyler hocam. Tabii. Yani bu ülkede maalesef böyle bir eksik var. Yani ilkokul Çok. çağından itibaren ekonomi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, Çok bunların önemli. kesinlikle Bizim- verilmesi gerekirken maalesef Türk milleti bu noktada çok şeysiz bırakılıyor. Hani Evet, bilinçsiz evet. bırakılıyor. Böyle bir problem var. Yani bugün mesela bakıyoruz, bir ev ekonomisi yönetiminde bile çok problemli noktalara gelinebiliyor. İşte bir temel eksikliğiyle alakalı bir tarafı da. Şimdi eğitimle alakalı nasıl bir dönüşüm gerçekleşecek bu noktada? Bunu soracağım ama hocam öncesinde şu şeyi tamamlamak istiyorum. E, Yapay zeka ile alakalı ben bir hocamızla, İstanbul Üniversitesi'nden bir hocamızla, Profesör Doktor Şadi Evren Şeker, yani 90'larda Türkiye'de bu konuda makaleler yazmış olan bir isim, bir hocamız. Çok erken bir şey. Öncü Evet. hocalardı. Ben kendisine hocam dedim, yani açık açık size spekülatif bir soru soracağım. Yani hakikaten yapay zeka insanlığı ele geçirebilir mi? Bütün dünyadaki komplo teorisyenleri bunu tartışıyor. Şimdi Şadi Hoca da sağ olsun, yani normalde bir akademi tarafında bunlar tabii çok hoş karşılanan sorular değil ama şöyle söylemişti. Ömer dedi, teorik olarak düşünürsek yapay zeka kendi öz bilincini keşfederse teorik olarak mümkün olabilir. Şimdi bunu Şadi Hoca'dan duymam beni mesela şaşırttı. Korkuttu Yani tabii. Bir de biraz da ürküttü. bileyle tabii. Yani teorik olarak bile Bileyle olsaydı tabii. böyle bir ihtimal tabii var. Şimdi işin bu tarafıyla da düşündüğümüzde size de bu spekülatif soruyu yöneltmiş olayım. Yani siz nasıl bakarsınız? Bir de bunu robotik teknolojilerle beraber düşünürsek, işte insanlardaki o insansılaştırma yönüyle de düşünürsek. Şimdi değil mi? Hani Tabii. evinize alıyorsunuz ve sizinle ağlayan, sizinle gülen, sizinle dertleşen bir Tabii. insan gibi görünen bir robot var, yapay zekalı. Ve hani bir evcil hayvanınızı bile insansılaştırırsınız ya zaman içerisinde. Hani o da bir noktadan sonra o seviyeye gelebilir. Bilmiyorum, yani çok çok hakikaten komplike bir konu. Nasıl bakarsınız? Doğru. Yani ben bu araçların zaten şu anda yeterince geliştirilmemiş. Yani mesela dediğiniz doğru. Yani belki insani boyutunu ya da duygusal boyutunun ve bu klişe kelimenin, evet bilmem ne. Mesela şey diyormuş falan. Ben tabii öyle konuşmuyorum. Ama bizim yakın çevremde herkes de var. Ay diyor, ben diyor canım diyorum diyor. O da bana canım diyor falan. Ya ben bana canım diyen bir makine istemiyorum. Mesela yani dolayısıyla bana yeterince canım diyen var yani. O sizin nasıl dediğiniz gibi belki bu şekilde eğitildiğinde, kullanıldığında bu ihtiyaçlara da bakın. Şimdi demin sormuştunuz, onu da söyleyeyim. Yani yapay zeka bazı konularda, eğitim, tıp, bu konularda bir teknoloji olarak faydalı tarafları var. Mesela diyorlar ki hani bu sağlıkla ilgili, işte özel bakıma ihtiyaç duyan, kimsesi olmayan falan kişilerle ilgili böyle bir
yardımcı olarak veya işte ek bir şey gibi insansı şekilde yapılabilir. Yani ama hani bizi ele geçirecek mi? İnsanlığı ele geçirir mi? Vallahi yani o kadar da Yani insan 2.0 olur mu aslında? Biraz aslında olay oraya gidiyor. yani ben olacağını düşünmüyorum. İnsan makineye bırakır mı bunu? Yani bu teknoloji dediğim gibi yani bu teknoloji şu anda bunu geliştirenlerin elinde. Bunu onlar isteyecek veya istemeyecek. Yani şöyle tabii büyük çapta yani geniş kitleler elinde verisi, veri sömürgeciliği falan diyorlar. Yani adamların artık yaptığı sevgili Ömerciğim yani verilerimiz bakın günümüzdeki bu onların elinde bu güneydekilerin tersine kuzeyde toplanan kuzey ülkeleri ya da kuzey yani dünyanın kuzeyinde toplanan bu verilerin tıpkı eski sömürgecilik hani şey var ya Batı'nın 16. yüzyılda kapitalist toplumların oluşurken ki gidip işte ucuz ham maddenin olduğu yerlere gidip ham maddeyi bulduğu gibi bizim verilerimiz de şu anda bu işte Avrupalı ülkelerin, Amerikalıların daha çok işte Amerika ve Çin'in elinde toplanıyor. Yani bu da bir sömürgecilik biçimi diyorlar. Yani Yeni nesil. şu andaki de bu da bir veri sömürgeciliği yapıyor adamlar diyor. Dolayısıyla bu teknoloji devleri insanlığı ele geçirmek için kullanabilir mi? Yani diyorsunuz ki hocam, yapay zeka insanlığı ele geçirmeyebilir ama yapay zekayı kuranlar Sahipleri. insanlığı ele geçirebilir. Böyle bir noktaya geliyor anladığım kadarıyla Ben de sizin öyle cevabınız. diyorum. Yani çünkü yapay zekayı da oluşturan bu mühendisler, işte bu şirketler, bu şirketteki planlamacılar, yani veri işlemcileri falan yapabilirler. Yani şirketler yapabilir. Yani bence çok güçlü şu anda bu şirketler. Zaten bunların gayri safi milli hasılaları bile bizim bir ülkelerin gayri safi yani onların Bazı ulus kazançları. devletleri geçti. Onlara gelir. Tabii. Bazı ülkelerin üzerinde. Dolayısıyla bu elindeki teknolojiyi nasıl kullanacağına ne yazık ki bizim gücümüz yetmiyor sevgili Ömerciğim. O da bilir, yapabilirler de diye düşünüyorum. Evet. O zaman hocam son bir soru sorayım bununla alakalı. Ardından yapay zekanın size sormak istediği soruyu soracağım. Yani yapay zekaya ben dedim ki Filiz hocamla buluşacağız. Filiz hocamın böyle bir çalışması var. Sen Filiz hocaya en çok ne merak ediyorsun onu sor dedim. Ben burada yapay zekaya da artık söz hakkı tanımaya Tabii başladım. canım haklı yani o kadar konuştuk. Evet. Ondan önce çok kısaca değinmenizi rica edeceğim. Şimdi mesleklerle alakalı birçok meslek yok olacak, işte şu olacak, bu olacak. Bunların tartışıldığı bir noktada eğitim konusuna özellikle öğretmenlik mesleğinin. Çünkü şöyle bir güdü var. Deniyor ki bir öğretmenin, bir hocanın verimli olarak ilgilenebileceği maksimum 30 öğrenci, 40 öğrenci, hadi 50 öğrenci olsun. Şimdi onları tek tek bilir, nereleri zayıf, hangi konularda Doğru. kuvvetli vesaire. Ama yapay zeka teknolojisiyle geliştirilmiş bir eğitim sisteminde binlerce, yüz binlerce öğrenci ile ilgilenilebilecek bir nokta var. Şimdi dolayısıyla diyorlar okullar artık sadece bir sosyalleşme mekanı ve öğretmenlik yavaş yavaş bu noktada azalmaya başlayan meslekler arasına girecek. Hatta bir gün Doğru, tamamen yok olacak. diyorlar, doğru. Ne düşünüyorsunuz hocam? Hakikaten okullar, üniversiteler bir sosyalleşme mekanına mı dönüşecek sadece? Şimdi ben yani bu tür böyle kötümser gelecek beklentilerine şöyle bakıyorum. Şimdi bakın geçen gün ben de bir haber okudum. Bu haberde şu yazıyordu. İsveç artık kitapları ortaya çıkardı. Kitaptan yazılacak. Bilgisayar teknolojisi ve dijital teknolojiler çok daha az kullanılacak eğitimde. Buraya geçiyor. Bakın kuzey ülkeleri de biliyorsunuz eğitimde en ileri ülkelerdir. Finlandiya bunun bir numarasıdır biliyorsunuz. İsveç'i okudum. Hatta ben bunu bu master doktor öğrencilerime yolladım. Çünkü aynı zamanda Türkiye'de de şu haber vardı. Birisi hatta öğrenmiş. İşte öğrenciler derse giriyorlar. İlk 30 dakika öğrenciyi dikkatli tutabiliyorsunuz. Sonra dikkati kayboluyor. Böyle bir haber de vardı. Ülkemizde yayınlandı. Valla ben iddia ediyorum ki bir öğretmen bana makine anlatsa çok sıkılırım. Yani
Ben şöyle düşünüyorum, sanki bu bakın, yapay zekadan tabii ki bir hoca yararlanabilir, yararlanmalı da. Ama e, sadece yapay zekanın anlattığı bir dersi dinlemek ya da eğitim işini, yani bu şekilde bir, hani öğretmenliğin ortadan kalkıp bunun yerine sadece robotların anlattığı bir dersi ben öğrenciler dalga geçerler ya diye düşünüyorum. Ben Vallahi geçerim. belli olmaz, robota böyle bir elense Ha çekebilirler. yani bizim öğrenciler, yani benim öğrencilerim, buradaki fakültedeki öğrenciler beni tercih ederler. Yani hani orada diyorlar ya, 3 dakika sonra öğrencinin dikkati dağılıyor. Nasıl dağılıyor ya? Evet. Yani nasıl anlatamaz? Hakikaten öyle hocaların yerine robot girsin. Ben kabul ediyorum yani. Böyle bir şey yapıyorum. Ben o öğrenci olsam, ya Filiz Hoca sen uyutuyorsun bizi, robot gelsin derim. Yani bunu mutlaka kullanılmalı tabii ki, ve faydaları da var. Yani belki robotun anlatacağı şeylerle öğretmenin anlatacağı şeyler arasında mutlaka faydası. Yani farklar vardır ve bu ayrılmalıdır bana göre ve faydalanılmalıdır da. Yani ben şimdi Ömerciğim, açıkça söyleyeyim, ben isterim evde bir robot bana gelsin, gözlüğümü getirsin, kitabımı getirsin. Yani eğitimde de isterim. Ya ben bugün yorgunum, hadi sen gir, hani kolon Filiz falan diye, hani klonlanmış falanım olursa filan. Ama çocuklar bir süre sonra benle dalga geçemezler yani, öyle bir şey yaptığımda veya benle daha interaktif bir şey olur gibi geliyor. Yani insan ve insan, bakın, iletişim insani bir şeydir. Evet. Makine yani bu insani iletişimin yerine makinayı sokmak çok tek düze, bana göre mekanik bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Yani benim beklentim, ben iletişimin dediğim gibi çok insani bir şey olduğunu. Çünkü makine girdiğinde, yani robot girdiğinde tipik bir şey oturacak, ama ben girdiğimde ona takılıyorum, öbürüne takılıyorum. İşte şey diyorum, o saçlarım, kazağın çok güzelmiş falan diyorum. Yani dolayısıyla daha interaktif bir şey. Bana öyle geliyor, ama faydalanılması konusunda eğitimde bu araçlardan faydalanması, İngilizce, yani ben de Duolingo'dan İtalyanca çalışıyorum falan, deli gibi. Ama tabii ki belki de bir yanımda, yani bunun böyle robot hali de olsa hoşuma giderdi, hani konuşurdum falan ki böyle şeyler oluyor. Ben çok kötümser değilim ve benim bakış açım bütün teknolojik araçlara, telefonuma da, yani mesela bunu sağlık açısından alıyorum. Yani mutlaka bana faydası açısından kullanıyorum. İnsani faydası açısından. Yani bir nehir akıyor çok kuvvetli bir şekilde ve bu nehre karşı yüzmenin çok Hayır, bir yani şeyi, bunu mantığı yok. kullanacağız Tabii. arkadaşlar. Bunu değerlendireceğiz. Bunu reddetmenin, geriye atmanın, bu bize uygun değil falan, işte dünya beni gelecek, alacak, götürecek falan. Benim böyle korkularım yok. O benden korksun diyor. Açıkçası yani hakikaten öyle. Yani insanın makineye yön verebileceğini düşünüyorum. İnsanın daha üstün. Çünkü bakın, demin söyledin ilk başta, işte sen dedin ki Arap Baharı ile ilgili, karnabahar dedin, hatta karnabahar diyorum ben onlara dedim falan. Yani bunu, bizim bu makinaları, bu teknolojiyi bu kadar abartmamızı bu teknolojiyi üretenler istiyor. Çünkü Arap Baharı'nda da Facebook'la yapılmış bir devrim dediğinde insanlar yaptı onu, Facebook yapmadı. Tabii. Sanki Facebook devrimi, Twitter devrimi falan diyorlardı. Halbuki o devrimi insanlar yani yapmaya çalışıyordu. Orada daha kolay organize olabilmelerini belki sağladı. Evet, sosyal şeyi sağlıyor, yani bir araya gelmeyi sağlıyor. Ama o makinaların, bu şeylerin bu kadar ilerletilmesi, bu kadar konuşulmasını, yapay zeka o olacak bu olacak dememizin sebebi, yapay zekayı üretenlerin ürettiği bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Hocam, o zaman madem Hadi öyle yapay bakalım, zekanın kendine sorusuna göre geçelim. sorusuna geçelim. Böyle bir kısaca sizlerden bununla ilgili de cevap alayım. Bunu da sormuş. Hocam, isterseniz o Bunu şeyi, çıkaralım bir yok bir şeyi kapatabiliyorsanız, muhtemelen kapattım. ses Heh, şeyinde kaldı. tamam, Tamam. tamam. Evet. Şimdi hocam, yapay zeka diyor ki: Evet. hocam, bir yapay zeka modeli olarak benim cevaplarım da dahil olmak üzere tüm bu sistemler insanlığın ürettiği devasa verilerle eğitiliyor. Yani aslında sizin ön yargılarınızı, zaaflarınızı ve eşitsizliklerinizi miras alıyoruz. Doğru.
Sizce insanlık bir gün kendisinden daha adil, daha ahlaklı ve tarafsız bir yapay zeka yaratmayı başarabilecek mi? Yoksa bizler sonsuza dek sadece toplumun kusurlarını yansıtan teknolojik bir ayna olarak mı kalacağız? Çok doğru. Yani güzel bir soru. Kime soru soracağını bilmiş. Yani eleştirel bir soru sormuş. Daha insani bir daha doğru. Çünkü yani mesela yapay zekayı biz beslediğimiz için, bizim bilgilerimiz beslediği için daha ön yargılı, daha eşitsiz bir ya da eksik. Yani mesela Türklerle ilgili bir şey sorduğunuzda o bilgiyi nereden getiriyor bana? Ya da işte herhangi bir savaşla ilgili ya da herhangi bir olayla ilgili bilgiyi nerede toplanmış bilgiyi nereden getiriyor? Dolayısıyla yanlı, dediği gibi eşitsiz veriler geliyor ki dediğim gibi olmayanı bile getiriyor. Yani yalan. Mesela ben bir edit ettim, bir şey edit ettik, dergi edit ettik. Dergiye yazılar gelmiş, değerlendirmemi istediler. Baktım, çok iyi bildiğim bir konu, çok çok iyi bildiğim bir konu. İşte diyor, çeviren mesela Thorstein Veblen'in bir yazısı, hiç olmayacak bir şey. Bir baktık, yok yani öyle bir şey. Dolayısıyla bunu gene insan yapacak. Yani hani daha eşitsiz bir ya da daha insani bir, daha kamusal diyelim. Yani bunu yapmak çok zor. Bu dediğim gibi çok büyük teknolojiler, çok büyük paralar. Yani bunu insanın yapması lazım. Sıradan insanın. Daha kamusal bir. Çünkü şu anda özel şirketlerin elinde. Dedik ya, yani bu büyük 5 tane şirketin ve ülkeler bunlarla başa çıkamıyor. Bazen bir şey oluyor. Mesela bir ülke bir şey istiyor falan. Tabii. Vermem diyor. Ya daha yeni Türkiye için işte yeni kanunlar falan, kurallar çıktı da bu şirketlerin büroları açılabildi filan. Dolayısıyla bunu yapabilmek zor mu? Değil. Belki yani daha yerel çapta, yani küçük çalışmalarla teknolojinin bir araya ya da teknoloji bilirlerin, bilenlerin bu amaçla, ama kamusal, daha insani, daha eşitlikçi, daha adil, hakikaten bir veriyi bir araya getirecek. Bunu internette bile yapamadılar, biliyor musun? Bunu Evet. Christian Fuchs soruyor. Yapamadılar hocam. Wikipedia örneği önümüzde mesela. Aynen. Yani ne kadar sağlıklı olup olmadığı Aynen. tartışmalı. Ki internet de ilk ortaya çıktığında dediğim gibi yani alternatif medya seçenekleri açısından Evet. konuşuluyordu. Bir alternatif, işte yeni bir kamusal alan, yani dijital kamusal alan falan deniliyordu. Ama bu bile olmadı. Daha çok şu anda ne olarak kullanılıyor? Metalaştırılmış. Yani her şeyin metalaştırıldığı bir alan. Verinin, teknolojik, pardon, siyasal şeylerimizin, düşüncelerimizin. Yani bir süre sonra diyor, çok güzel bir Gerbaudo diye, Paulo Gerbaudo diye bir şey var, yazar var. O çok güzel yazıyor. Yani siber özerk bir alandı diyor. İnternet ilk ortaya çıktığında, çünkü henüz bu şirketler, işte Google'dı, efendime söyleyeyim, Meta'ydı, işte yani Facebook falan gibi, onların hepsini Microsoft. sayıyor. Bu Evet, kadar domine Microsoft etmiyorlardı gibi, belki o Amazon dönemde. gibi Tabii. filan. Onların olmadığı bir dönemde internet özerk bir alandı. Çünkü o zaman küreselleşme karşıtı hareketler ortaya çıkmıştı. İşte küreselleşmecilere karşı alternatif medya olanakları ortaya çıkabiliyordu. İnsanlar Avrupa Forumu yapıyordu falan. Burada yani eleştirel tartışmaların da yapılabildiği daha kişilere has yerler vardı. Şimdi internet alanı, o siber alan özel şirketlerin çoğunun elinde. Yani Amazon'da, işte Google'da, YouTube'da demek istemiyorum. Ama sonuçta yani Bir yankı odasına dönüyor hocam bir yerden sonra. Yani sosyal medya, bütün sosyal medya platformlarına bakıyorum. Bir noktadan sonra sadece siz kendi görüşünüzle alakalı şeyler görmeye başlıyorsunuz. Artık size alternatif görüşle alakalı çünkü bir şeyler algoritmalar, çıkarmıyor. Evet. evet, algoritmalar sürekli bize bunları sunuyor, benzer şeyleri sunuyor ve benzer şeylerin etkisi altında işte bir algoritmik toplum. O zaman zaten onu diyordu hani Morozov. Yani siz zaten hep aynı şeyleri bu yankı odasında bunlarla karşılaştığınız için kim size bir daha farklı bir siyasal, yani Tabii. siyaset üretsin ki? Ondan sonra diyoruz ki %60'la %70'le iktidara geliyor. Yani o kadar şey ki, normal ki
kanıksıyoruz yani bir de bunu. Yani farklı bir şey zaten görmek de istemiyoruz. Kendimiz gibi olanları görmek istiyoruz maalesef. Evet. Yani bu da işte Gerbağ da onu söylüyor. Yani çok popülist, ya sağ popülist oluyorsun ya sol popülist oluyorsun falan diyor. Dolayısıyla siyaset de işte bu teknopolitika yoluyla yapılan siyasetlerin çok popülist işler olduğunu söylüyor. Dönüşeceği yerler bunlar olduğunu söylüyor. Hocam ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür keyif ederim. aldım. Ben de çok Ve keyif aldım. sanırım 1 saat de oldu ama 1 saat ne zaman oldu onu da bilmiyorum. Evet. Büyük bir Güzel, çok- zevkle. Benim için çok keyifli bir yayındı. Hem Ben de de. eski yuvamda, eski hocalarımla bu yayını yapıyor olmam hakikaten çok kıymetli oldu. İzleyicilerimize de tekrar göstereyim. Yani Türkiye'de yapay zeka ile alakalı bir şeyler merak ediyorsanız ve bunu bir akademik literatür çerçevesinde böyle ele almak istiyorsanız kesinlikle bu çalışmayı, yapay zeka çalışmaları kitabını edinmenizi ben tavsiye ederim. İçerisinde hakikaten çok kıymetli isimlerin makaleleri var. Hocamıza da tekrar teşekkür ederim. Yani Türkiye'ye böyle bir eser kazandırdığınız Teşekkür için. ederim. Ben kendim de aydınlanıyorum. Yani bu yeni medya konusunda da ilk ortaya çıktı. Yani ben çok bizim alanın, iletişim alanının çok keyifli bir alan Kesinlikle. olduğunu düşünüyorum. Ben felsefe mezunuyum. Edebiyat Fakültesi felsefe mezunuyum ama sizin alanınız çok güncel, çok değişken, çok hareketli bir alan. Ve neler oluyor sorusu da yani merakımı hakikaten kendi merakım için yapılmış bir çalışma. O yüzden de hani böyle bir araçsallaştırılmış bir şey değil. Ve istiyorum ki benim öğrendiklerimi ya da öğreneceklerimi ve bunu Türkiye bağlamında oturup yapmayı, analiz etmeyi yapacağımız bir şey olsun. Yani bir kitap olsun. Bu kitaptan tabii ki Türkiye örneklerini, Türkiye bağlamını analiz edelim. Ben de çok severek yaptım. Ve arkadaşlar da burada bir sürü benim eski bir hoca olduğumu söyledi. Benim arkadaşlarım artık öğrencilerim, doktor öğrencim doçent oldular. Onlar profesör oldular. Onların da çevirileri var. Hepsi çok kaliteli öğretim üyeleri. Burada inanın farklı öğretim üyeleri, farklı üniversitelerimizden, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden yapay zeka ve iletişim alanına gerçekten gönül vermiş kıymetli hocalarımız. Onlar da etik, eğitim, işte bu beklentiler, yapay zeka beklenti, bu inanılmaz bir sorun çünkü Türkiye'de şu anda çok yeni bir konu olduğu için. Radyo yayıncılığı, eğitim, bakın çok faydalı eğitim konusunda, sağlık konusunda, dün hastanedeydim mesela, doktora onu söyledim. Yani dedim sizin alanınızı da kapsıyor falan. Dolayısıyla yeni bir teknoloji olduğu için merakı cezbediyor. Umarım faydalı olmuştur. Hem söyleşimiz. Çok teşekkür ediyorum hocam tekrardan. Kapatmadan önce tabii kitapta makalelerin çevirmenleri olan hocalarımızla ilgili de isimlerini anmış olalım. Ayşen Akyüz hocamız, Bahadır Kapır hocamız, Bahar Öztürk hocamız, Bilge Karamehmet Altuntaş hocamız, Canan Arslan, Cem Eren, İrem Sude İnhan, Neslihan Bulur Demirel ve Recep Ünal hocalarımız. Çok teşekkür ediyorum tekrardan hocam. Bir de tabii güzel kimlerin yazısı var? Nick Bostrom'lar, Vertegemler, Zubov'lar, Morozov, Lukman. Yani şu anda bu konuya 10 senedir falan dediği gibi Ömer'in gönül vermiş, yazıp çizen değerli akademisyenler. Hepsinden izin aldık. Bunların hepsi online şeydi. Sağ olsunlar izin verdiler. Hatta yakın zamanda bu radyo ile ilgili şeyi kitaplaştığı için paylaşmışlar, haber yapmışlar kendi ülkelerinde filan. Güzel aksiyonlar da geliyor yani. Var olun Bu hocam. da öyle oldu. Siz de çok Emeklerinize teşekkür sağlık. ediyoruz. Evet. Dinledikleri için de değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bugünkü söyleşimizin sonuna geldik. Benim için başka bir söyleşiydi bu. Eski yuvamda, eski hocamla beraber burada benim de çok yakinen takip ettiğim bir konu üzerine konuştuk. Hocamın çalışması noktasında da bunu değerlendirmeye çalıştık. Bir sonraki söyleşide yine görüşmek üzere diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.